Senin için küçük bir sürprizim var. Burası inanılmaz güzel. Bu akşamı hatırlamanı çok istiyorum. Bu yüzük ait olduğu yere geri dönüyor. Bu akşam için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Cihan Aliye için özel bir akşam hazırlamaya karar verdi. Önceden rahat ve aynı zamanda çok romantik bir yer seçmişti. Aliye geldiğinde gerçekten şaşırdı. Cihan onu bir buket gülle karşıladı. Akşam yemeği sırasında Cihan önemli bir adım daha atmaya karar verdi. Alya'nın bir zamanlar ona emanet ettiği evlilik yüzüğünü çıkardı. Yüzük tekrar Alya'nın parmağına takıldığında, Alya duygularını kontrol edemedi ve Cihan'ı öptü. Akşam yemeğinden sonra odaya döndüklerinde Alya artık yalnız uyumak istemediğini itiraf etti. Cihan daha fazla açıklamaya gerek duymadan onu anladı. Sessizce yanına uzandı, ona sarıldı ve boynunu öptü, sanki onu tüm dış dünyadan koruyormuş gibi. Ertesi gün Deniz'e zaman ayırmaya karar verdiler. Olanın yaşadığı her şeyden sonra, ona istikrar ve ilgi göstermek onlar için önemliydi. Acele etmeden, ona normal bir çocukluk hissini geri vermeye çalışarak günü onunla geçirdiler. Cihan ve Alya Deniz'e bir süreliğine burada yaşayacaklarını söylediler ve bu haber onda herhangi bir direnişe yol açmadı. Aksine sanki uzun zamandır böyle bir kararı bekliyormuş gibi sakin bir şekilde karşıladı. Yetişkinler için beklenmedik olan şey, Deniz'in kendisinin Boran'a dönme konusundaki isteksizliğini dile getirmesiydi. Sözleri bir heves değil, gerçek bir korkuydu. Artık Boran'ı koruma veya destek olarak görmüyordu. Bunun yerine Cihan onu güvenlik ve istikrarla ilişkilendiriyordu. Çocuk onu babası olarak algıladığını açıkça belirtti. Alya ve Cihan için bu hem acı verici hem de aydınlatıcı bir andı. Deniz'in durumunun, çocuğun güvenini kendi davranışlarıyla yok eden Bora'nın davranışlarının bir sonucu olduğunu anladılar. Akşam Deniz çoktan uyumuşken, Cihan oğlunun velayetini tamamen ona geri verme planını Alya ile paylaştı. Gereksiz duygulardan uzak, kendinden emin bir şekilde konuştu ve sonraki adımlar konusunda net bir vizyona sahip olduğunu gösterdi. Alya onu sakin ve dikkatle dinledi. Artık onun kararlılığından ve sağduyusundan şüphe duymuyordu. Ona olan güveni tam ve koşulsuz hale gelmişti. Onun doğru bulduğu her kararı vermeye hazırdı, çünkü eylemlerinin hırsla değil, kendisi ve Deniz için duyduğu endişeyle yönlendirildiğini biliyordu. Böylece ilişkileri yavaş yavaş yeni bir seviyeye taşındı. Sadece bir çift olarak değil, bir aile olarak da zorlukların üstesinden birlikte gelerek ve karşılıklı destek, güven ve sorumluluk üzerine kurulu ortak bir gelecek inşa ederek, koşulların henüz evliliklerini resmi olarak tescil ettirmelerine izin vermediğini anlayan Cihan ve Alya, birlikte olma seçimlerini teyit etmek için bir nikah kıymaya karar verirler. Onlar için bu bir formalite veya başkalarına bir şey kanıtlama girişimi değil. Son derece kişisel bir adımdır. Töreni sessizce, gereksiz şahitler ve kamuoyu ilgisi olmadan, kimsenin onları bulamayacağı veya rahatsız edemeyeceği bir yerde yapmayı seçerler. Bu gizli ortamda kararları özel bir güç kazanır, çünkü tüm risklerin farkındadırlar, ancak yine de birbirlerini seçerler. Bundan sonra, aralarında daha da büyük bir güven oluşur. Sadece bir çift değil, her türlü zorluğun karşısında birbirine kenetlenen gerçek bir aile olduklarını hissediyorlar. Sonraki birkaç gün daha sakin yaşamaya çalışıyorlar, Deniz'e zaman ayırıyorlar. Yürüyüş yapıyorlar, konuşuyorlar, oğlan için bir istikrar ve sıcaklık duygusu yaratıyorlar. Bu basit anlar, stresli olaylardan sonra hepsinin biraz toparlanmasına yardımcı oluyor. Evde daha fazla ışık ve huzur var, ancak bu sakinlik kırılgan kalıyor. Dışarıdan gelen sakinliğe rağmen, Deniz'i kaybetme korkusu ortadan kalkmıyor. Alya Cihan'a güveniyor ve onun Deniz'in tam velayetini geri almak için elinden gelen her şeyi yapacağını biliyor. Ancak endişeleri sadece yasal meseleyle ilgili değil. Boran ile bir yüzleşmenin öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini fark ederek Cihan'ın kendisi için de endişeleniyor. Bilinmezlik onu gergin tutuyor,
Çünkü Bora'nın kolay kolay geri adım atacak türden biri olmadığını biliyor. Bu arada Boran, Deniz'i Alia'ya geri getirmeye yardım edenin Cihan olduğundan şüphelenmektedir. Doğrudan bir kanıtı olmasa da içten içe buna ikna olmuştur. Şüphelerini kanıtlayamaması öfkesini daha da artırır. Durum üzerindeki kontrolünü kaybetmesi gururunu incitir ve bu kızgınlık giderek kontrol edilemez bir öfkeye dönüşür. Otoritesinin zayıflatıldığını ve etkisinin azaldığını hisseder ve bu da onu dürtüsel kararlar almaya iter. Tehlikenin farkında olan Cihan, duygusal davranmaz. Soğukkanlı bir hesaplama ve iyi düşünülmüş bir strateji seçer. Amacı Alia ve Deniz için gereksiz riskler olmadan konuyu nihayet kapatmak için Boran'ı gönüllü olarak velayeti bırakmaya zorlamaktır. Adım adım Bora'nın mücadeleye devam etmesinin karlı ve tehlikeli hale geldiği koşullar yaratır. Hukuki baskı, toplanan gerçekler ve düzgün yapılandırılmış müzakerelerin bu kombinasyonu, Bora'nın manevra alanını giderek ortadan kaldırır. Sonunda koşullar öyle bir hal alır ki Boran belgeleri imzalamayı kabul etmek zorunda kalır. Bu karar uzlaşmadan değil, umutsuzluğun farkına varılmasından kaynaklanıyor. Onun için bu, içsel bir direnişle kabul ettiği bir yenilgi. Alia için ise bu an bir dönüm noktası oluyor. Oğlunun velayetini tamamen aldıktan sonra, uzun zamandır ilk kez gerçek bir rahatlama hissediyor. Hayatlarının üzerinde uzun zamandır asılı duran belirsizlik dağılmaya başlıyor. Sonuç olarak, tüm bu olaylar Cihan ve Alia'nın birliğini daha da güçlendiriyor. Nikahları sadece bir aşk sembolü değil, aynı zamanda bir dayanıklılık ve ortak mücadele işareti haline geliyor. Korku, gerilim ve kayıp tehdidiyle karşı karşıya kalıyorlar, ancak birlikte kalıyorlar. Ve geçmişin gölgesi henüz tamamen kaybolmamış olsa da, artık en önemli şeye sahipler, yasal olarak bir aile olma hakkı ve geleceklerini koruyabileceklerine dair güven. Cihan ve Alya'nın yaşadığı tüm olaylar, birlikteliklerinin artık sadece duygulara dayanmadığını gösterdi. Korku, ayrılık, belirsizlik ve sürekli kayıp tehdidiyle sınandılar. Nişan yüzüğünün iade edildiği romantik akşam, sadece bir uzlaşma jesti değil, zorlu bir dönemin tamamlanmasının ve olgun, bilinçli bir ortaklığa geçişin sembolü haline geldi. Yakınlıkları artık kırılgan veya koşullara bağlı görünmüyor, birlikte yaşadıkları zorlukların sonucu oldu, evlilik sözleşmesi yapma kararı, bu içsel seçimi pekiştirdi. Gizli tören dünyadan kaçış değil, tam tersine birlikte olma haklarını korumanın bir yoluydu. Onlar için en önemli şeyin dış onay değil, karşılıklı güven ve birbirleri için sorumluluk alma isteği olduğunu gösterdi. Ailelerinin temeli de bu sorumluluk oldu.